Hepinize yeniden merhaba. Bugün Seyşeller'e geldik. Sizinle birlikte Seyşeller'i keşfedeceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Size Seyşeller'i anlatacağım. Burada tatil yapmak nasıl bir şey? Hep birlikte göreceğiz. Daha önceki Seyşeller videosunda size Seyşeller'i anlatmamıştım. Sadece buradan bazı görüntüler paylaşmıştım. O biraz daha sinematik bir videoydu. Bunu da biraz daha vlog tarzında anlatacağım. Seyşeller'de hava oldukça güzel. Şu an aslında terli gözüktüğüme bakmayın çünkü neredeyse 10 kiloluk bir kamera taşıyorum. Bir de ekipmanlar. Ama normalde burada hava sıcaklığı aşağı yukarı 26-27 santigrat derece gündüzleri. Akşamları da 22-23 derece. Aslında tam ideal hava sıcaklığı. Hem gezmek için hem de denizin tadını çıkartmak için, havuzun tadını çıkartmak için oldukça keyifli bir hava var burada. Şu anda da bulunduğumuz otel aslında ana adada değil. Burası ana adaya yaklaşık olarak 10-15 dakika uzaklıkta tekneyle geliniyor. Buranın adı Surf Island. Hemen ana Mahe adasının önünde bulunuyor. Ama tatilimizi sürekli burada geçirmeyeceğiz. Ana adaya da gideceğiz. Oradaki yerleri de keşfedeceğiz birlikte. O yüzden endişelenmeyin. Çünkü bol bol gezeceğiz bu seyahatimizde. Size ana adanın kumsallarını göstereceğim. Ana adanın yürüyüş parkurlarını göstereceğim. Orada birlikte yürüyüşe gideceğiz. Aynı zamanda biraz da otelin, havuzun, denizin tadını çıkartacağız hep birlikte sizinle birlikte. Şimdi Seyşeller turuna başlayalım. Hadi bakalım. Seyşelleri gezmenin en güzel yollarından bir tanesi sanırım araba kiralamak. Çünkü adada görecek çok fazla şey var. Şu an ana adadayız. Arabayı kiraladık. Ama bir sıkıntı var. Burada arabaların direksiyonu sağ tarafta. Yani soldan kullanacağız. İlk defa kullanacağım. Bakalım. Arabada bu. Yani çok da zor olmasa gerek ya. Sağ taraftaki direksiyonda kullanmak arabayı. Alışırız. Mert'in direksiyon buradan sağ tarafta araba kullanmakla imtihanı. sağa mı dönüyoruz, sola mı dönüyoruz? Hayır, şuradan dönecektin de neyse dön. Hayır. Bence buradan. Hadi kaç edesin. Tabii bu silecekler. Bir de gazla frenin yeri de ters yani. Nasıl yani? Yok aslında gaz sağda, fren solda ama yanda oturunca böyle şey geliyor. Ters gibi geliyor, bilmiyorum. Yanda oturuyormuş gibi düşünme. Düz oturuyormuş gibi düşün. O zaman daha kötü işte, onu diyorum. Neyse, tabelalar bize doğru baktığı sürece bir sıkıntı yok. İyi ya, çok da kötü değil. Sadece sol tarafını kestirmek lazım arabanın. Çünkü hep böyle solda kullanasım var. Kaldırıma doğru yaklaşıyor araba. Arabanın sol tarafını neden çarptıklarını şimdi anladım. Çünkü böyle sola sola gidesim var sürekli. Seyşeller'de yemek molası verdik. Aslında burada biraz yemek sıkıntılı çünkü kaldığımız otelde de yemek yerken sıkıntı çekiyoruz biraz. Ama bakalım, şimdi geldik bir restoranta, bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine. Burada günün balığını yiyeceğim ama manzara çok güzel. Hemen denizin kenarında.
Adada yemek aslında büyük sıkıntı. Şöyle buraya herhalde çok fazla yiyecek gelmediği için Seyşellere buradaki porsiyonlar da oldukça küçük. Şimdi biz de otelde zaten porsiyonlar küçük. Karnımız aç, dolaşıyoruz sürekli. Neyse buradaki geldiğimiz restoranda da dedik ki şöyle salata yiyelim, bol yeşillikti. Ondan sonra dedi ki kadın yemeğin yanında salata var. İsterseniz onu alın. Bize dedi ki yok, yemeğin yanındaki olmasın. Bize büyük bir salata getirin paylaşmak için. Gelen salata da bu. Aslında geniş açı gösterince büyük gözüküyor da yani. Şöyle elimi koyayım, oradan referans alın. Neyse, ye bitmez. Nasıl paylaşacağız bu salatayı bilmem. Neyse, en azından balıktan yana şanslıyız. Biraz büyük. Bayağı büyük. Seyşeller'de yürüyüş yapabileceğiniz birçok yer var. İşte trekking diyorlar ya. Onlardan birine geldik şimdi. Bakalım. Zorluk aslında 17 tane varmış toplamda. Bunlardan zorluk derecesine göre seçiyorsunuz. Biz orta zorlukta olana geldik. Çık. Bitmiyor. Of. Yani içimden bir ses diyor ki Fatih önümüzdeki bir hafta boyunca söylenecek. Buraya geldiğimiz için. Yani içimdeki sesin ne dediğini duydun mu? İyice kafayı yedin artık, kendi kendine konuşuyor. Aynen. Bu kadar yokuş tırmanınca bence herkes kendi kendine konuşur. Az önce de yağmur yağdı. Tam sıcak yetmiyormuş gibi, dağa tırmandığımız yetmiyormuş gibi bir de nem bastı. Süper yani. Tarif edilemez bir duygu. ...400 metre kalmış. İyi, çok da bir şey kalmamış yani. Bu arada benim hayatta sevdiğim sözlerden biridir. Her çıkışın bir inişi vardır diye. Hayatın neresine uygularsanız uygulayın bu sözü. İster kariyer olsun, ister ne bileyim işte ilişkiler olsun, isterseniz de çıktığınız dağlar olsun. Her çıkışın bir inişi var. Bu sözü en son sanırım Yeni Zelanda videosunda söylemiştim. Orada da çünkü çok fazla dağ bayır çıkmıştım. İkinci kez burada söylüyorum. Kanalı sürekli takip edenler için tekrara girmiş olabilir. Kusura bakmayın ama izlemeyenler için de linki şuralara bir yerlere bırakacağım. İzleyebilirler Yeni Zelanda videosunu. O da güzel bir videoydu. Oranın da doğası tıpkı burası gibi çok güzeldi. Çıkıyoruz. Bitmiyor. Dağın zirvesine ama inişimiz güzel olacak ya, hissediyorum. Tabii halimiz kalırsak ya da en kötü helikopter çağıracağız tepeye. Oradan alsınlar bizi. Sürekli yukarıya doğru çıkmamızın bir sebebi var elbet. Ruh hastalığının yanında çıktığımız zaman yukarıda güzel bir manzara bizi bekliyormuş. En azından internete yazan o. Şimdi o manzarayı göreceğiz. Ama Fatih dedi ki eğer manzarayı beğenmezsem yakarım bu ormanı. Haliyle Seyşeller'de orman yangını haberleri çıkarsa sebebi burada. Yeterince çıkamayacağınız yükseklikte bir basamak olursa Seyşeller yardımınıza yetişmiş. O yüzden daha dik bir eğimi nasıl çıkabilirsiniz diye merdiven koymuşlar. Merdivenle tırmanıyoruz artık. Yani o kadar çok söylendik ki bizimle beraber siz de çıktınız muhtemelen bu
yürüyüş parkurunu tırmandınız. Ama yavaş yavaş manzaraya ulaşıyoruz yani. Güzel olacak sonra. Hissediyorum. Sadece 100 metremiz kalmış. Neredeyse geldik. Gelirken güneş kremi sürdüm tabii yanmamak için ama buraya değil güneş kremi, balçık sürseniz yine akar gider yani üzerinizden. O kadar zorlu bir parkurdu. Ama sonuna doğru yaklaştık. Şu tepeye geçince hemen manzara çıkacak bence. Ve işte beklenen son dağın zirvesine ulaştık. Muhteşem bir manzara var. Hazır mısınız görmeye? İşte buyurun Seyşeller. Burada çektiği fotoğrafları Instagram'da yayınlayacakmış da yeni bir Instagram hesabı açmayı planlıyor. İsmi de Dağ Kekliği. Aslında bir şey değil mi? Dağ Kekliği değil de Dağ Kekliği de olabilir bence. O hesabı sen aç. Tamam, sen Dağ Kekliği, ben Dağ Kekliği. Ama kesin alınmıştır. İkinci yürüyüş parkuna geldik. Burada yürümeye başladık. Burası diğerine kıyasla biraz daha böyle kumsalların falan arasından gidiyormuş. O yüzden hem de belki biraz yüzeriz dedik. Yani yürürken yüzme molası, sonra yürümeye devam. Biraz daha mola. Amacımız bu. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz bunu? Manzarası biraz daha güzel. En azından deniz manzaramız var yürüyüş yaparken. Hem de diğerine kıyasla biraz daha düz bir parkur. O yüzden çok da zorlayıcı değil. Bir de buraya oturup manzaranın tadını çıkartmanız için bank koymuşlar. En sonunda vardık yolun sonuna. Neresiydi? Burası, geldik bir yere ama sonunda Ansemajor. Aynen, Hindistan cevizine kavuştum. Hindistan cevizi suyu. Bu kadar yürüyüşün ardından restoranı görünce hemen atladık yani. Asıl olayı söylemeyi unuttuk. Yanımızda tabii para yok. Sadece kredi kartı var. Kredi kartı yok aslında. Apple Pay var. Ama burada da kredi kartı geçmiyormuş. Neyse. Dediler siz yiyin. Bir şekilde alırız parasını. Size menümüzü göstereyim. Bugünkü menümüz taze olarak denizden tutulmuş ton balığı. Bu tavuk köresi, Hint usulü. And what was this one? Mango chutney. Bu da mangonun öğütülmüş hali, rendelenmiş hali, yapılmış bir salata. Gerçekten çok şaşırdık burada çünkü hiç bir restoran ya da yemek olacağını düşünmüyorduk. Son 7-8 saat hiçbir şey yememiştik. İlaç gibi geldi değil mi Mert? Evet. Boyu aşıyor burası. Şimdi bilgisayarlarda arka plan fotoğrafı olarak kullanılan bir palmiye ağacı var. Eminim hepiniz görmüşsünüzdür. O ağaç Seyşeller'deymiş. Ben de o ağacın peşine düştüm. Şimdi o ağacı bulmaya çalışıyorum. Burada bir kumsaldaymış. O kumsala geldik. Bakalım bulabilecek miyim? Eğer bulursam güzel olacak. Size de göstereceğim. Palmiye ağaçlarını bulduk aslında. Böyle yatay giden ama
İstediğimizi tam olarak bulamıyoruz. Bakalım ağaç ağaç dolaşıyoruz. Doğru ağacı bulunca başımız göğe erecek. Burada birkaç tane daha palmiye ağacı var geride. Belki onlardan biridir. Aramaya devam. Ama buradaki ağaçlar da oldukça ilginç. Hepsi yatmışlar yere. Acaba neden böyle? Şimdi benim videolarım biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Ya gezip tozuyoruz ya da daha çok böyle işte bilgi ağırlıklı. Bu Seyşeller videosu biraz gezip tozma ağırlıklı olduğu için çok da bir araştırma yapmadık açıkçası buraya gelirken. O yüzden daha çok gezelim kısmındayız birlikte. Halbuki araştırmamı yapsaydım şu an bu ağaçların neden böyle yattığını size anlatırdım. Ama anlatamıyorum çünkü bilmiyorum. Neyse, her diğer YouTuber gibi söyleyeyim. Eğer bu ağaçların neden böyle yatık olduğunu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Beğenin, abone olun. Ben de öğrenmiş olayım. Sanırım ağacı bulduk ama o eski halinden eser kalmamış şimdi. Başka bir ağacın yaprağı geçmiş önüne. Aslında ağacımız bence bu. Gayet de açısı uyuyor yani. Arkada otel, önünde deniz. Açısı da gayet uygun. Tek derdimiz yeni gelen bu ağaç. Aslında fotoğraf tam olarak sanırım böyle çekilmiş. Evet, yine de aynı kareyi yakalıyoruz gibi. Buradaki otel bungalov evlerden oluşuyor. Her bungalov ev aslında birer oda, dağın yamacına yapılmış durumdalar. Kimisi denize bakıyor, kimisi ormana bakıyor. Tercihinize ve verdiğiniz paraya kıyasla istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz tabii ki burada. Aynı zamanda güzel küçük bir infinity havuzu var. Yani infinity pool dedikleri biliyorsunuz. Denizle havuzun birleştiği nokta, aslında baktığınız zaman sanki denizle havuz birleşiyormuş gibi gözüküyor. Eğer yok siz havuzdan denizden sıkıldıysanız, bunları yapmanın birçok yolu var diyorsanız aynı zamanda ormana gelebilirsiniz. Bu arada arkamda bir bambu ağacı var. Oldukça büyük bir bambu ağacı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz siz de? Seyşeller'de yapacağınız tatil ana adada değil de diğer adalarda kalıyorsanız eğlence tatilindense daha çok dinlenme tatili. Seyşeller'de tatil yapmak tabii ki maliyetli. Şu anda burada kaldığımız otelin geceliği yaklaşık olarak 300-400 dolar civarında. Tabii bu kaldığınız oda tipine göre değişiyor. Ama daha uygun fiyata tatil yapmak isterseniz bu da mümkün. Özellikle ana adada çok fazla otel seçeneği var, pansiyon seçenekleri var. Aynı zamanda Airbnb'den ev kiralama imkanınız var. Birçok seçeneğiniz mevcut. Deniz tatili yapmak için ta Seyşeller'e kadar gitmeye ne gerek var diyebilirsiniz. Aslında haklısınız da. Ama ben Dubai'de yaşadığım için hem Seyşeller hem de Türkiye yaklaşık olarak 4 saat benim için çok fazla bir şey fark etmiyor. Türkiye'deki otellerin de zaten fiyatları oldukça arttı. O yüzden deniz tatili için burayı tercih ettim. Neden Dubai'de yapmıyorum tatilimi? Çünkü Dubai şu anda yaklaşık olarak 45 santigrat derece. Denize de girseniz, dışarıda da dursanız o sıcaklığı hissediyorsunuz. Zaten denize girdiğiniz zaman da denizde hamam suyu gibi oldukça sıcak. Belki sezonundan kaynaklanıyordur bilmiyorum ama buranın denizi aslında söylenildiği kadar çok güzel bir deniz değil. Evet, beyaz kumsallar var ama deniz şu anda bulanık, tertemiz bir görüntüsü yok. Bana kalırsa Türkiye'de denize girmek, Seyşeller'de denize girmekten çok daha keyifli ve güzel.
Seyşeller'de gelgitin etkileri oldukça fazla. Sular bazen yüksek, bazen alçak. Şu anda sular alçak, o yüzden rahatça kumsalda yürüyüş yapabiliyorum ama akşama doğru yükseliyor genellikle. Yükselince bu kumsal neredeyse tamamıyla yok oluyor gibi bir şey. O yüzden yürümesi çok da mümkün değil. Hatta öyle ki bizim kaldığımız otelin bulunduğu adayla başka bir ada var, yanında küçük bir ada. Sular alçak olduğu zaman arasında kumdan bir köprü oluşuyor. Ama sular yükseldiği zaman bu köprü kayboluyor. Yani erken saatte oraya gidip biraz fazla oyalanırsanız dönmeniz biraz zor. Yüzerek dönmeniz lazım köprü kaybolduğu için. O kadar etkili burada gelgit. Gelgitin etkilerinden bahsettik ya, hani sular yükseliyor diye. İşte ne kadar yükseldiğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an su burada ama akşama doğru bu yosunların olduğu yüksek yere kadar çıkıyor. Haliyle otlarla birleşiyor. Bu kumsal yok oluyor tamamıyla. Geçmeniz imkansız. Bu videoyu şimdi nerede nasıl izliyorsunuz bilmiyorum ama hani ne hayatlar var diye bazen merak ediyorsunuz ya, işte şimdi size o hayatlardan birini göstereceğim. Burada yürüyüş yaparken bir ev gördük. İşte şöyle göstereyim. Evin jacuzzi'si, evin kendisi, kumsalı ve manzarası. Yani çok da öyle özenilecek bir tarafı yok herhalde, değil mi? Herhalde insan şu evde yaşasa 120 yaşını rahat görür. Çok fazla stres depolayabileceğinizi zannetmiyorum. İsteseniz de stres yapamazsınız çünkü yani buranın doğasına aykırı. İşte böyle bir ev. Sanırım ne yaparsanız yapın, bütün dünyayı gezin, istediğiniz şehre gidin ama şu doğanın, denizin ve gün batımının verdiği huzuru dünyada hiçbir şey vermiyor. En azından bana bu böyle. Seyşellerin en keyifli noktalarından bir tanesi de bu. İstediğiniz zaman gelip denizin, güneşin, kumun tadını çıkartabiliyorsunuz. Yani güzel. Burada insan yaşasa herhalde yaşlanmaz. Çok kolay. Seyşelleri birlikte gezdik, keşfettik. Aslında gitmek istediğimiz daha fazla yerler vardı ama 2 gün boyunca arka arkaya yağmur yağınca planları değiştirmek zorunda kaldık. Yine de keyifli bir geziydi. Umarım siz de Seyşelleri beğenmişsinizdir. Yolunuz dilerim ki bir gün buraya düşer ve bu güzellikleri bir de kendi gözünüzle görürsünüz. Şimdilik benden bu kadar. Beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.